Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gökyüzü meraklıları için bu yıl gerçekleşecek 9 uzay olayından bahsedeceğim. Dilerseniz başlayalım. Astronomi merakları için gerçekleşecek bu olay 18 Ocak'ta Güneş sisteminin en büyük gezegen olan Jüpiter ile akşamın erken saatlerinde parlayan yarım ay buluşacak. Ocak ayındaki eşleşmeyi kaçırırsanız endişelenmeyin. Çünkü Jüpiter ve Ay 14 Şubat, 13 Mart ve 10 Nisan'da gökyüzünde tekrardan buluşacak. Gün batımından sonra hilal evresinde parlayan ayın sol üst tarafında parlayan bir cisim göreceksiniz. Bu Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter. Bu tarihte bazı astrologların iddia ettiği gibi ne size ilahi bir enerji gelecek, ne burcunuz size iyi veya kötü şans getirecek, ne de ilahi bir enerji gelip sizin gününüzü şekillendirecek. Bu tür iddiaların hala dikkate alınması bile ironik. Siz olun, bilimden ayrılmayın. Bizlere harika bir güneş tutulması yaşatacak olan ay, güneşi tamamen kapatarak muhteşem bir doğa olayı gerçekleştirecek. Yılda 2 veya 5 defa gerçekleşen bu olay, ABD'nin 50 eyaletinden 15'inde, Doğu Kanada'nın da sadece 5 eyaletinden görülebilecek. Tutulma 4 dakika 28 saniye sürecek. Güneş tutulmasının nasıl olduğunu bilmeyenler için güneş tutulması ayın yörüngesine döndüğü sırada dünya ile güneş arasına girmesi ve dolayısıyla güneşi kısmen veya tümüyle örtmesi sonucunda oluşan doğa olayıdır. Ay, dünyanın çevresinde yılda 12 defa dönüyor ve ayın yörüngesi ile dünyanın yörüngesi arasında 5 derecelik bir açı var. Bu açı sebebiyle ay her defasında güneşin önünden geçemiyor. Dolayısıyla da bu olay seyrek oluşuyor. Bu dev kuyruklu yıldız Everest Dağı'nın tam 3 katı büyüklüğünde ve 12 Nisan'da dünyanın yakınından geçecek. Bu kuyruklu yıldız iç güneş sistemini en son 1954 yılında ziyaret etmişti. 12 Nisan'da dünyanın yanından geçmesinin ardından 9 gün sonra güneşin en yakın noktasına ulaşacak ve parlaklığı zirveye çıkarak astronomlar için gözlenmesi harika bir fırsat olacak. Kuyruklu yıldız Mart ayı boyunca Andromeda'dan Koç'a doğru hareket edecek ve büyük olasılıkla dürbünle görülebilecek. Satürn'ü 4 Mayıs sabahı erken saatlerde gökyüzünde ayın yakınında parlarken görme fırsatı olacak. Buzul halkalarıyla Satürn karanlık bir gökyüzünde altın renkli bir yıldız gibi çıplak göze net bir şekilde görülebilecek. 4 Mayıs'ta gün doğumunun yaklaşmasıyla gökyüzü hızla aydınlanırken doğuda çok alçakta görmesi daha zor olacak. Aslında gökyüzünde onu seçebilmek için dürbün kullanmanız gerekebilir. Eğer Satürn'ün o meşhur halkalarını görmek istiyorsanız bir teleskopa ihtiyacınız olacak. Çünkü dürbünler halkaları gösterecek kadar güçlü değiller. Meteor yağmuru Ağustos'un 12'sinde ve 13'ünde gerçekleşecek. Aynı zamanda saatte 60'tan fazla meteor görülebilecek. Bu meteor yağmuru Kuzey Yarımküre'deki gözlemciler için kahraman takım yıldızından yayılıyor gibi görünecek. Seyrek olarak da Güney Yarımküre'deki gözlemciler için görülebilecek olan bu meteor yağmuru gökyüzüne doğru yükseliyor gibi görülecek. Şafakla öğlen arasında atmosfere giren birçok meteor gün ışığından dolayı görünmez. Gece yarısından önce atmosfere giren bazı meteorlar ise uzun parlak izler bırakır ve ateş topları oluşturabilirler. Meteorlar genelde 80 km yüksekte atmosferde yanarak parçalanırlar. Ay tutulmaları ayın dünyanın uzayda oluşturduğu gölgenin içinden geçmesiyle meydana gelir. Tam ay tutulması sırasında ay diskinin tamamı koyu bir kırmızıya veya çarpıcı bir turuncu renge dönüşebilir. Adından da anlaşılacağı üzere parçalı ay tutulması sırasında diskin sadece bir kısmı kararır ve 18 Eylül'ün erken saatlerinde gerçekleşecek olan da bu. 2 Ekim'de bir güneş tutulması daha izleyeceğiz. Ayın güneş diskini tamamen kapladığı tam güneş tutulmasının aksine halkalı tutulmalar sırasında ay güneş diskinin tamamını kaplayamayacak kadar uzakta olacak. Bu tutulmalar sırasında ayın etrafında genellikle ateş çemberi olarak adlandırılan bir güneş ışığı halkası oluşacak. Bu halka çok ince olmasına rağmen tutulma sırasında güneşe dürbün veya filtre takılmamış teleskoplarla bakan herkesi kör edecek kadar parlak olacak. 2023'ün Şubat ayında keşfedilen ve 2024'ün sonlarına doğru bizlere muhteşem bir gösteri sunacak olan bu gök cismi astronomların takip ettikleri gök cisimler arasında. 12 Ekim akşamı gökyüzünde görülecek bu yıldızın yörüngesi 80 bin yıl sonra ilk kez hem Güneş'e hem de Dünya'ya yaklaşacak. Astronomlar bu kuyruklu yıldızın parlaklaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ve eğer parlaklaşırsa çıplak göze bile görülebileceğini öngörüyor. Jüpiter, ışığının bize ulaşması 34 dakika sürecek kadar uzakta olmasına rağmen o kadar büyüktür ki onu gökyüzümüzde mavi beyaz parlak bir yıldız gibi çıplak gözle görebiliriz. Aralık ayı dünyayı binlerce kez yutabilecek bu devasa gezegeni görmek için harika bir zaman olacak. Çünkü karşı konuma gelecek. Yani güneş batarken doğacak ve tüm gece boyunca görülebilecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimin yolundan ayrılmayın.